Sizlere kasabamızın güzide parkı Queen Elizabeth Park'tan sesleniyorum. Arkamda şöyle görebileceğiniz üzere çok tatlış bir park var. Arkama böyle yeşillik almayı çok seviyorum. Sizi de şöyle koyuyorum. Kahvemle birlikte soru cevap videosuna hazırız. Hadi başlayalım. Bu videoyu çekmek için size Instagram'dan bana soru sormanızı istemiştim. Ve bazı sorular geldi. Hadi gelin bunları cevaplamaya başlayalım. Birinci sorum, avukatlık seni tatmin etmedi mi? Neler gördün meslekte? Bunu şöyle cevaplayacak olursam, Türkiye'de avukatlık yapmak beni çok tatmin etmedi. Çünkü zaten adaletin çok da böyle iyi işlemediği bir yerde adalet savunuculuğu yapmak çok kolay bir şey değil maalesef. Bir de böyle ben hukuk fakültesini okurken çok daha farklı hayallere ve farklı böyle düşüncelere dalmıştım. Gerçeklikle hayallerim tam uyuşmadı. Yani meslek bana çok eğlenceli gelmedi. Böyle biraz daha sıkıcı, biraz daha böyle stresli falan geldi. Ama ben şunu düşündüm. Ben yaptığım meslekten, para kazandığım meslekten böyle mutsuz olmak, gerilmek, işte streslenmek falan istemiyordum. Onu yapınca fark ettim. Bu söylediğim şeyler çoğu insana göre ya boş ver kardeşim ne saçmalıyorsun falan gibi olabilir ama gerçekten ben şunu gördüm. Çevremdeki tüm avukat arkadaşlarımdan da işte üstadlarımdan da falan hiç kimse inanılmaz böyle şahane mutlu bir şekilde yapmıyor bunu. Diğer meslekler şahane mutlu bir şekilde mi yapılıyor? Hayır. Ama yani böyle çok şey olamadım ya. Böyle işte adliyeler olsun, sözleşmeler olsun. Yaptığım iş beni böyle gerçekten aşırı tatmin etmedi. Bir de Türkiye'nin de gidişatı malum. Türkiye belki çok farklı bir yer olsaydı, belki böyle Avrupa ülkesi gibi ya da böyle Avustralya gibi hak hukuk adaletin daha çok işlediği, daha böyle herkese daha fazla değerin verildiği bir yer olsaydı belki tüm düşüncelerim değişebilirdi ama maalesef Türkiye'de avukatlık yapmak beni çok cezbetmedi diyeyim. O yüzden bıraktım ama yapan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Elleri dert görmesin. Gerçekten yaptıkları iş kolay bir iş değil. Hepsine selamlarımı gönderiyorum buradan. Bir diğer soru. Çalışma vizesi için en mantıklı ve en makul yol. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bana böyle vize soruları falan geliyor. Ben yetkili bir göç danışmanı değilim, göç avukatı değilim falan. Sadece nacizane bildiğim şeyleri söyleyebileceğim. Ama siz mutlaka yetkili bir göç avukatıyla konuşun, tartışın bunları. En mantıklı ve en makul yol nitelikli göçmenlik vizesi, 189 vizesi bence en mantıklı yoldur. Eğer o skill liste mesleğiniz yer alıyorsa. Onun haricinde çalışma vizesi için başka bir mantıklı yol çok da bilmiyorum. 482 vizesi var, training visa diye geçiyor falan ama ben bu bilgileri burada vermeyeyim. Siz yetkili biriyle konuşun ama benim diyebileceğim, önereceğim şey nitelikli göçmenlik vizesi. Avustralya en mutlu madenci, tarım, inşaat emekçilerinin olduğu ülke diye bir yorum gelmiş. Sanıyorum ki öyle. Çünkü burada madencilerde, tarımda, inşaat işçileri de falan gayet iyi maaşlar alıyorlar. Bence iyi durumlarda da çalışıyorlar. Hani Türkiye'deki gibi böyle çok nasıl diyeyim, hani vur eşeğe gibi çalıştırıyorlar ya böyle Türkiye'de işçileri maalesef ama maalesef. Hani en ağır işleri bile onlara yaptırıyorlar. İşte 3 kuruş yevmiye parasına falan ya. Avustralya'da öyle değil. Madende çalışanlar bile gerçekten çok iyi para kazanıyor. Yani o madene girmek isteyebilirsiniz. Hani para kazanmak isteyenler bunu yapar ama hani Türkiye ile kıyasladığınız zaman çok öyle değil ya. O yüzden evet, Avustralya birazcık öyle. Tarımda da çok para var, inşaatta da çok para var. O yüzden bu şeylerde mutlu yani. Hani bir inşaat işçisiyle bir ne bileyim CEO bir barda yan yana oturabilir yani. Gerçekten bunları yapabilirler. O yüzden tabii ki de mutlulardır diye düşünüyorum. Ben de bir inşaat sektöründe çalışan bir insan olarak inşaat alanında çalışmıyorum ama mesleğim inşaat sektöründe şu an boyacı olarak çalıştığım için gerçekten çok mutluyum, çok severek yapıyorum. Boyacılık işine nasıl karar verdin, nasıl buldun? Ben boyacılık işini permanent residence'a giden bir yol olduğu için karar verdim bu yola ve acentamla birlikte bulduk bu yolu. Yani acentam bana önerdi. O yüzden öyle bir yolda kendimi bulmuş oldum. Bu boyacılıkla ilgili ben kalıcı oturum izni alınca inşallah Allah nasip kısmet ederse çok detaylı videolar çekeceğim.
Gerçekten çekeceğim. Nasıl aldım, hangi yollardan geçtim falan filan hepsini anlatacağım. Ama şu an elimde bir kalıcı oturum iznim olmadığı için maalesef hani bunları bu kadar detaylı anlatamıyorum. Çünkü kime anlatıyorsun yani önce bir al derler. O yüzden böyle söylüyorum. Nasıl karar verdim? Kalıcı oturum izninde o skill liste yer alan mesleklerden bir tanesi olduğu için öyle karar vermiş oldum. Merhaba, 1 yaşında bebeğim var. Work and Holiday vizesi bana soru işareti. Çıkar mı demek istemiş herhalde. Bebeğinizin olması hiç önemli değil. Önemli olan şey 30 yaşını aşmamış olmanız. Benim daha önce videolarımda söylediğim Work and Holiday vizesinin gerekliliklerini yerine getirmeniz. Çocuğunuzun olup olmaması artı ya da eksi bir şey değil. Zaten Work and Holiday vizesinde çocuğunuzu getiremiyorsunuz. O sadece ve sadece size verilen bir vize. Başka aile üyelerinizi getiremiyorsunuz. O yüzden Work and Holiday vizenizin çocukla bir alakası yok. Dövme Avustralya yerine Bali'de yaptırdın. İkisinin farkı olup olmadığını merak ettim. Evet, niye Bali'de yaptırdım? Çünkü Avustralya'da dövme yaptırmak çok pahalı. Yani şu derecede büyüklükte bir dövmeler böyle 600-700 dolar falan. Hani şöyle elimin içini düşündüğünüz zaman ya da şöyle göstereyim. Şöyle dövmeler, büyük dövme yaptırdığınız zaman galiba bir 600-700'ü var. Ama Bali'de çok ucuz. Ben işte o dövmemi gösterebilir miyim acaba? Dur, göstereyim mi? Göstereyim. Şöyle bir benimle birlikte çıkıyor kamera. Bak, şöyle bir dövme. Palmiyeye sarılı koala. O dövmemi Bali'de yaptırdım. Neden? Çünkü çok ucuzdu. 200 dolar falan verdim galiba ve şu dövmemi de tekrar üstünden geçtiler. Ucuz olduğu için Bali'de yaptırdım kısaca. Çünkü burada gerçekten pahalı. Avustralya'da böyle el işçiliği falan çok pahalı olduğu için dövme de onlardan biri. O yüzden orada yaptırdım. Ama Bali'de yaptıracaksanız dövmenizi mutlaka temiz bir yere yaptırdığınızdan emin olun. Çok her yer steril olmayabiliyor. O nedenle mutlaka steril bir yerde yaptırın. Günün birinde Avustralya'da mesleğinizi yapma ihtimali yüzdesi. Öyle bir ihtimalim var mı bilmiyorum. Bana bu çok soruluyor. Bir gün avukatlık yapar mısın orada falan? Kahvemden bir yudum çekeyim. Orada bir gün avukatlık yapar mısın? Bu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Benim meslek yapmamdan, benim çalışmaktaki amacım para kazanmak ve olabildiğince stressiz ve olabildiğince keyif alarak, eğlenerek yapmak. Bu bana boyacılıkta mı? Boyacılık mı bunu bana sağlıyor? Boyacılık yaparım. Baristalık mı? Baristalık yaparım. Avukatlık mı? Avukatlık yaparım. Hani illa da şu mesleği yapayım dediğim bir şey yok. Ben bunu öğrendim. Benim yaptığım iş bana çok para getirsin. Olabildiğince stressiz olayım, keyifli çalışayım. Başka istediğim, yani mesleğimden başka aradığım bir şey yok yani. Gerçekten bu 3-4 şeyi istiyorum. O yüzden de şu an baristalıkta da bunu yaşadım. Şu anki boyacılıkta da bunu yaşıyorum. İyi para kazanıyorum kendimce. Bana çok yetiyor ve çok mutluyum kazandığım paradan. İyi para kazanıyorum. Stresim yok. Yani stres seviyem gerçekten sıfır denecek kadar az yani. Hani işle alakalı stresim. Keyifle çalışıyorum. Hani bunları yaparken şey düşünmüyorum bir yandan, ya avukatlık yapsam mı? Çünkü yeterince doyuyorum. Her şekilde doyuyorum yaptığım işten. O yüzden avukatlık yapmayı düşünmüyorum. Hani eğer iyi para kazanamasaydım ya da böyle kötü bir işim olsaydı, streslenseydim ya da bana göre uygun olmasaydı, bana göre uygun olmayan bir meslek yapsaydım belki düşünürdüm, ya işte altın bileziğim var, avukatlığı da yapayım derdim ama şu an o kadar mutluyum ki olduğum yerden hiç düşünmüyorum avukatlık yapmayı. Ve hani avukatlık, yani Türkiye'de avukat olup burada avukatlık yapmak da aşırı kolay değil. Önce bir IELTS sınavına girmeniz gerekiyor. 12 farklı hukuk dersini geçmeniz gerekiyor vesaire, staj yapmanız gerekiyor. Hani bunlara gerek duymuyorum açıkçası. Hani zaten işte para kazanıyorum, zaten keyif aldığım bir şey var. Hani niye onu yapayım ki diyorum. Yaptım. Aynı parayı kazanacağım belki. Belki stres seviyem yüksek olacak. Gerek duymuyorum ya. Bu konu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Bana yazar mısınız? Çok mu şey düşünüyorum? Hani bilmiyorum, çok mu böyle aklı 5 karış havada düşünüyorum bilmiyorum ama 30 yaşında bir kadın olarak gerçekten böyle düşünüyorum. O yüzden yapma ihtimalim çok düşük. Ev alarak Avustralya'da oturum izniyle yaşayabilir miyiz? Buna hayır diyeceğim. Çünkü Avustralya'da oturum izni almak için yatırımcı vizesine sahip olmanız gerekiyor. Yani bu parayla ev alarak, arsa alarak falan filan yapmak istiyorsanız
yatırımcı vizesi almanız gerekiyor. O da sanırım 1 milyon dolar civarı yatırım yapmanız gerekiyor. Yani ev alarak Avustralya'da oturum izni alınabildiğini sanmıyorum. Ama tabii ki de tekrar ve tekrar teyit ediniz efendim bunları. Yani Avustralya öyle çok kolay da oturum izni alınabilen bir ülke değil. Eğer işte yabancı biriyle evlenmiyorsanız falan. Hani başka ülkelerde var. Avrupa ülkelerinde falan da var. Galiba İspanya'da falan var, yani ev alıyorsun ve oturum izni de evle birlikte sana geliyor ama burada maalesef öyle bir şey yok diye biliyorum. Bir sonraki sorumuz. Avustralya turist vizesi alıp oraya gelince dil okuluna çevirebilir miyim? Ben bunu benim okulumda yapan gördüm. Türk değildi ama yabancıydı. Turist vizesiyle buraya gelmiş. Dil okuluna başvuru yapmış. Yani öğrenci vizesine başvuru yapmış. O sertifika programındaydı. Onu bekliyordu. Vizesi çıkana kadar da galiba eğitim alabiliyordu. O yüzden de okuldaydı yani. Bunun hakkında aksi bir şey yok sanıyorum ki. İllegal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Yetkili bir göç avukatıyla bunu bir görüşün. Ama bunu yapan bir arkadaşım vardı benim. Siz hangi göç danışmanı şirketiyle çalıştınız, önerir misiniz? Ben Türkiye'den buraya Atlas Edu ile geldim. Yavuz Bey ile çalıştım. Sanırım kendisi Atlas Edu'dan ayrılmış, galiba Taksim şubesindeydi. Kendisini çok tavsiye ederim. Gerçekten yeni bir yer açtıysa oraya gidin. Kendisini tavsiye ederim. Burada da First One Education'la çalışıyorum. Onu da öneririm. Avukatla çalışmak isterseniz de burada Güney Immigration diye Betül Hanım var. Avukat Betül Hanım. Onunla da görüşebilirsiniz. Feriha'ydı galiba ismi de falan. İkisi de avukat. Biri avukat, biri göç danışmanı mı ne, öyle bir şey. Onları da öneririm. Bu kadar. Size yeni rastladım. Biz de eşimle bu yoldayız. Dil okuluyla mı gittiniz? Hayır. Ben Work and Holiday vizesiyle geldim. Bununla ilgili kanalımda 2-3 tane video var nasıl geldiğimle ilgili. Ona bakabilirsiniz. Cebimizde ne kadar para ile gelmeliyiz? Şimdi şöyle, Work and Holiday vizesi için 7.000 Avustralya doları göstermeniz gerekiyor. Öğrenci vizesi için sanırım bu 30.000 Avustralya doları, hatta 50.000 Avustralya doları falan oldu. O yüzden sizden bu parayı göstermelerini istiyorlarsa bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Yani bence şimdi bu ne desem şey olacak ya. Yani kendinizi biraz güvende hissetmek istiyorsanız ilk geldiğinizde, okulunuzu kolaylıkla ödemek için ilk geldiğinizde, okulunuzu kolaylıkla ödemek için, evinizi tutmak için, depozitonuzu falan yatırabilmek için ve ilk geldiğinizde direkt iş bulamazsanız o paradan yemek için bence bir 15-20 bin dolar olmalı diyeceğim. Kimisine göre az, kimisine göre çok gelebilir bu ama bence öyle. Hani 5-10 bin doların çok az olduğunu düşünüyorum ilk başta geldiğinizde. Çünkü gerçekten okul ödemesi, işte az önce saydığım masraflar, ev tutmak, işte yaşam masrafları, giderler vesaire vesaire. Bunun için 5-10 bin dolar hemen biteceğini düşünüyorum. Böyle bir 15-20 ile gelseniz bence şey olur diye düşünüyorum. Belki 15-20'den daha az gelip yaşayabilenler vardır, yaşamış olanlar vardır. Ama bence hani kafanızı daha rahat etmesi için, hazır yeni bir ülkeye geldin, bir de bu dertleri çekmemek için bence o miktar yeterli diye düşünüyorum. Ben nasıl gelebilirim? Steak ve ızgara şefiyim. Şefler nitelikli göçmenlik listesinde bildiğim kadarıyla, eğer deneyiminiz varsa, diliniz de varsa oradan bence başvuru yapıp gelebilirsiniz. Yetkili bir göç avukatıyla bu konuyu konuşun. Gelmek için ne yapmak gerekir? Şartlar ne? Bu çok şey bir soru gerçekten. Ucu açık bir soru. Hangi vizeye başvuru yaptığınıza, işte nasıl gelmek istediğinize, yaşınıza, deneyiminize, dil seviyenize göre her şey değişir. O yüzden dediğim gibi hangi vizeyle gelmek istiyorsanız onun şartlarını sağlamanız gerekiyor. Bilmiyorum vallahi hangi vizeyle gelmek istediklerinize. Genel olarak sorular bu şekildeydi. Bir de şöyle bir mesaj aldım. Birazcık da kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle nasılsın? Seni yeni takip etmeye başladım. Eski videolarına ve röportajlara bakmaya gayret ettim. Avustralya'ya baristalıkla başlayıp şu an boya işi yapıyorsun. Senden ricam özellikle seni yeni takip edenlere öncülük ve ilham olman, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Sen nasıl gidebildin? Bu yolda ne zorluklar yaşadın? Nasıl gidebildim? Work and Holiday vizesiyle geldim. İşte ilk yüze girmeniz gerekiyor falan. Orayı artık çok anlattığım için hemen eski videolarıma dönüp bakabilirsiniz.
Ne zorluklar yaşadın ya da neler senin için kolay oldu? Bunu böyle kısaca birazcık burada anlatayım. Hem de veda konuşması gibi olsun. Ne zorluklar yaşadım buraya geldiğimde? İlk geldiğimde ben daha çok zorlukları yaşadım. Çünkü tam iş bulmuştum ama işte kafeler, restoranlar kapandığı için işsiz kaldım. Tarlaya gittim. Tarlalarda neler çalıştım. Bak tarla videolarım en aşağılarda. Onları izleyebilirsiniz. Tarlalara gittim. Çalışamadım. İşte bir hafta çalıştım. 2 hafta tarlanın yeniden işte zamanının gelmesini bekledim vesaire. Dışarı çok hani çıkamadım demeyeyim. Çıktım ama hani Covid ortamındaydı. O yüzden en çok zorlukları orada yaşadım. Hani ben ne yapıyorum burada diye düşündüğüm çok zaman oldu ve sonra Türkiye'ye döndüm. Bence yaşanılan zorluklardan bir tanesi bu olabilir gerçekten. Hani insan bazen ben burada ne yapıyorum diye düşünüyor yani. Öyle zorluklar yaşamıştım. Ama ikinci geldiğimde buraya kesin kez net bir şekilde burada yaşamak amacıyla geldiğim için yaşamak isteğiyle daha doğrusu karşıma çıkan zorluklar beni çok böyle yıldırmadı. Allah'ıma çok şükür bu sefer ikinci geldiğimde de çok fazla zorluk yaşamadım zaten. Hani güzel işlerimi buldum, işte okulumu güzel bir şekilde bitirdim, evlerimi kolay buldum falan. O yüzden çok zorluk yaşamadım ama genel olarak zorluk yaşayanlar İşte maddi sıkıntı çekenler oluyor. O yüzden olabildiğince iyi bir parayla gelin. Birikiminize dikkat edin. Öyle havrur parmağı savurmayın. Öyle. Zorluklar bu şekilde. İkincisinde gerçekten çok fazla zorluk. Ya bence psikolojik zorluğu var buranın. Hani hep bir kafada şey var. Nasıl olacak? Vize durumu. İşte şu ne olacak, bu ne olacak? Böyle zorluklar var benim hep kafamda. Eğer buraya kalıcı oturum iznine gelmiş olsaydım kafa pırıl pırıldı yani. Neler senin için kolay oldu? Benim için Türkiye'yi bırakmak kolay oldu açıkçası. Buraya uyum sağlamak kolay oldu. Çünkü Avustralya çok yani uyum sağlanabilecek bir ülke bence. Böyle Almanya gibi, Fransa gibi böyle yoğun ırkın olduğu bir ülke olmadığı için çoğu kişi göçmen burada. Her türlü 72 milletten insan var. O yüzden ayak uydurmak bence çok kolay. Yani çoğu insan göçmen olduğu için sen de onlardan bir tanesisin. O yüzden bence benim için kolaylıklarından biri Avustralya'nın göçmen ülkesi olması ve İngilizce konuşulan bir ülke olması. Kesinlikle yeni bir dil öğrenmeme gerek kalmadı. Almanya'ya gidenler bunu çok yaşıyor ve bunu görüyorum. Sıfırdan bir dil öğrenmek hiç kolay değil. O yüzden benim için bunlar çok kolay oldu diyebilirim. Ne zaman karar verdin ve oraya gitmen ne kadar sürede gerçekleşti? Ne zaman karar verdim? Ben avukatlık stajımı yaparken karar verdim Avustralya'ya gitmeye. Daha doğrusu bir yurt dışına gitmeye avukatlık stajımı yaparken karar verdim. Çünkü düşündüm tamam okulumuzu bitirdik, stajımı bitireceğim. Ne olacak? Avukat olacağım. O zamanlar artık söyleyebilir miyim acaba? Neyse bir jeans firmasında çalışıyordum. Öyle söyleyeyim vermeyeyim hadi adını. Hep böyle oluyor isim vermiyorlar falan. Vermiyorum bu sefer. Neyse bir jeans firmasında stajyer olarak çalışıyordum ve avukat olacaktım. Hukuk müşaviri olarak çalışacaktım. Baktım önümdeki yol belli. Yani ne olacağım belli. Hani yaşayacağım şeyler belli. Her şey çok belli gibi geldi ve dışarıda bir hayat var. Hani yurt dışına giden insanlar var. Böyle yeni deneyimler, yeni yerler, yeni şeyler keşfediyorlar falan. Dedim ki ben kalırsam yapacağım şey belli. Gideyim bir deneyeyim en azından yurt dışını. Olmazsa zaten altın bileziğimi almışım. Mezunum olmuşum, stajımı yapmışım. Hani dönerim yaparım dedim ve aynısını da yaptım zaten. Döndüm ve tekrar avukat olarak çalıştım. O yüzden hani altın bilezik bu konuda önemliymiş arkadaşlar. Ailelerimiz bize söylüyordu aman altın bir bileziğin olsun falan diyorlardı ya. Gerçekten bu konuda onlara hak verdim. Altın bileziğim var dönerim yaparım yani hani yine dedim ve öyle oldu. O yüzden o zaman karar verdim. Avukatlık stajındayken dedim ki gideyim. Oraya gitmen ne kadar sürede gerçekleşti? Uzun sürdü biliyor musunuz? Çünkü Work and Holiday vizesinin başvuruları da uzun sürüyor. Yani açıklanması da uzun sürüyor. Şöyle ben galiba Ocak, Şubat gibi hangi yıl? 2018 evet. 2018 Ocak, Şubat gibi Allah Allah. Olabilir mi? 2019. Ben 2019'un Ocağı, Şubat'ı gibi bu şeyleri düşünmeye başladım. Yurt dışına gideyim falan filan. Sonra Work and Holiday'i buldum. Work and Holiday için ne gerekiyor? PT sınavı gerekiyor falan. PT sınavına hazırlanmaya başladım. İşte Avustralya'yı araştırdım falan filan derken sonra Temmuz'da Work and Holiday'in başvuruları vardı. Ona başvurdum.
Kasım'da çıktı. İşte Dışişleri Bakanlığı'na onay mektubunu aldım. Kahvemi içmeyi unutuyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndan onay mektubumu aldım. Daha sonra işte Kasım Aralık gibi vizeye başvurdum. Anında da çıktı. Mart gibi geldim. Yani yaklaşık 1 yıl sürdü. Bunu benim kafama koymamla evet gelmem 1 yıl sürdü gerçekten. Lütfen bunlardan da bahsedebilir misin? Bence bahsettim. Bence güzel bahsettim. Umarım sizin için de aydınlatıcı bir video olmuştur. Daha fazla merak ettikleriniz varsa bu videonun altına ya da benim Instagram hesabıma yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.